Efsane. İlk kez R25 sürüyorum. Farlara falan bak oğlum. Şşş. Lan bu ne? Allah'ım. Çok epik bir motosiklet. Bir yarış motoru. Wow. Bak bak. Bakayım bir de çalışsın. Neyse. Bak. Yapamadık şovu. Niye öyle oldu? Rolden çıkma. Selam dostlar. Gaz mı vereceksin? Adamsın lan. Hadi görüşürüz. Selam. R25 başlangıç motoru olur mu? Hangi motor başlangıç motoru olmalı konusundaki çektiğim 5 milyonuncu videoya falan gelmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de direkt olarak R25 ile size bu motosikletle başlanılır mı başlanmaz mı onu söylemeye çalışacağım. Söylemeye çalışmak bir şey yok. Söyleyeceğim aslında direkt olarak. Başlangıç motoru dediğimiz konu, insanlar zaten bir şeye alışmaya çalıştığı için sürekli düşüp kalkabileceğinden ötürü isimlendirilmiş bir şey. Bu motordan başlangıç motosikleti olur mu? Özünde olur. Fakat olmasın dediğimiz şeylerden bir tanesi, her yerinde granaj var. Şimdi sen bunu tutmaya falan alışkın değilsin. Benim kadar şu an pratik kullanmıyorsun bu motosikleti. O yüzden illa düşeceksin, illa kalkacaksın. Ve hızlı giden bir motosiklet. Yani 190 km sürate ulaşıyor. Bayır aşağı bir şeyler falan yaptığınız zaman. Sen de şimdi motorla 190 ile giderken reflekslerin tam olarak gelişmediyse problem oluyor. Ne gibi bir problem oluyor? Hemen aktarayım. Mesela sen böyle gidiyorsun. Öndeki araba fren yaptı diyor. Şu an ona bakıyorsun zaten. Öndeki arabaya bakıyoruz. Basıyorsun freni. Hızlıysan, duramayacak gibi olunca arkadan girebilirsin buna. Neden? Çünkü yeni başladın. Çünkü alışkın değilsin. Tam olarak ne yapacağını bilmiyorsun trafikte. O yüzden 250'de değil de hani 125'lik ufak bir şeyle başlayın. Önce bir trafik adabını öğrenin. Trafikte insanların ne gibi saykoluklar yaptığını, zombilikler yaptığını öğrenin, keşfedin ki ondan sonra motosikletinizi büyütürsünüz. Vaziyet budur. Yoksa R25 ile de başlanır. Yoksa R6 ile de başlanır. Arabada da bu iş böyledir. Ne kadar CC büyürse, ne kadar güç gelirse sürmesi o kadar zorlaşıyor arkadaşlar motoru. Bu da 125'lik motora göre performanslı bir motosiklet. Hızlı gidebilen bir motosiklet. Yani otoboka tekere gelmiyor da çekince falan geliyor mesela. 125'likte böyle şeyler yok. Sen bu motosikletle başladığın zaman kendini net olarak geliştiremeyeceksin. O yüzden kademeli yükseltmek en sağlıklısı. Ben R25 ile başladım, başıma bir musibet gelmedi, vurmadım etmedim diyen de var. Ne güzel gidiyor lan Esar. Onlara kulak asmayın abi. Sen git ufak motorunu al, belli bir süre sür. Ondan sonra devam edersin hayata. Ben de bunun driftini çok seviyorum. Anladın paşam? Vaziyet bu. Süremeyeceğinden devlet. Götürürsün abi. Her türlü götürürsün. Zaten insan sürsün diye yapılıyor motorlar. Vay anam, ne kadar güçlü be. Bak eşek görüyorsunuz. Alıcı, eşek alı. Diyelim ki başladınız. Başladıysanız da gençler belli bir yere kadar bileğinizle kendinizi kontrol edin, gaza gelmeyin. Neden? Onu da anlatacağım. Diyelim hiçbir yerde hiçbir insan yok. Kendi başınıza motor sürüyorsunuz ki kendi başınıza sürerken öğrenirsiniz. Benim bütün viraj videolarımı, kontrol videolarımı, hakimiyet nasıl kurulur videolarımı, frene basma videolarımı izlediniz. Ve motorunuzda kendiniz sürüşler yapıyorsunuz. Allah'ım yarabbim, korkuyorum artık sağdan soldan her şey çıkacak diye. Sonra babacım, eğer sen giremeyeceğin bir viraja sürekli daha hızlı girmeyi düşünüyorsan ve deniyorsan, bunu kademeli olarak yapmadığında bir anlık verdiğim bir kararda yaparsan, buraya ben 60'la girdiğimde büyük ihtimal benim maç buralarda biter. Bunu 20.ye falan anlatıyorum artık. O yüzden sıkıldım viraj videolarından. Gaza gelmeden sürün. Kendinizi kademe kademe geliştirecekmiş gibi sürün. O zaman pek bir problem çekmeyeceksiniz. Yani araç olarak kullanın bunu. Performans aracı olarak değil de A noktasından B noktasına gidin. Öyle alışın.
Çünkü şöyle bir durum var. Ülkemizdeki herkes çok iyi sürücü. Kimse kötü motosiklet sürdüğünü, kötü araba sürdüğünü kabul etmiyor. Deneyimsiz olduğunu kabul etmiyor. Siz de bu dangalaklardan olmayın. Her şeyin en iyisini yapmak zorunda değiliz. İdareten alışıyoruz. Hayvanlık yapmaya gerek yok. Hadi öyle kullan kankam. Yoksa mis gibi motor 5,5 litre yakıt yakıyor. A noktasından B noktasına da oğlum ne yapıyorsun kuş? Canı sıkılmış herhalde. A B noktalar arasında da çok canınız sıkılmıyor giderken. Açınca biraz böyle 150-160 gidiyorsunuz düz yolda şu pozisyonda giderken. Böyle zorlanmıyor çok 140-150'lerle. Güzel bir motosikletten beklenecek tüm hissiyatı veriyor. Yani o kadar da gitmeyecekse zaten motosiklet alma. Bir yandan da o açıya da bakıyorum. Ama 16 yaşındaki çocuk için uygun değil. Daha üstünüzden atamadıysanız o millete artistik yapma telaşesine gerek yok babam, o zaman almayın. Diyeceğim de zaten alabilen alacak. Aklını kullanabilen insanlar için şöyle bir tavsiye vereyim. Abi paranız yettiğinde değil, gerçekten kullanabileceğinizde almanız çok daha mantıklı. Her motor için bu MT7 olur, R6 olur, Phaser olur, efendime söyleyeyim Hornet 750 olur, X-Max olur. Budur abi mevzu. Eğer sen bir yere dönemeyeceğini, duramayacağını, efendime söyleyeyim taşıyamayacağını hissediyorsan zaten yok, orada değilsin yani. O motor senin için uygun değil. O araba da senin için uygun değil. Daha uygun bir şeyler bakman lazım kendine. Bu da motor geliştirerek değil, kendinizi geliştirerek oluyor. O yüzden pek önemi yok sürdüğümüz CC'nin. Kendimizi geliştirmeye başlayacağız. Kendimizi geliştirmek için başlangıç motoru alacağız. Anladın? Ben bunu kendi işlevlerimde kullanabilir miyim? Benim işimi bu motosiklet görür mü? Heh. Bir tane lavuk var ya, böyle bakıyor sadece. Şeye gidiyor, arabaya vuruyor. Yani her şeyi de insanlardan beklemeyin mesela. Buna alışın oğlum artık. Adam oradan çıkmaya çalışıyor. Buna bakıp hadi çıkacak mı acaba diye test etmenin mantığı yok. Kaçın geçin, yön değiştirin. Siz kaçacaksınız abicim. Her yer ateş. Kaçın, her yerden kaçın. Tamam babam. Budur mevzu. Hadi öpüyorum. Şimdi sıfır alsanız her yere granaj motosikletini düşüreceksin. Buralar çizilecek. Her yer çizilecek. Ondan sonra tribe gireceksin. Yok bunun granajlarını alayım edeyim diyeceksin. Boşa para harcatacak sana. O yüzden granajlı bir motor olmayan, her yerde bir şeyleri bulunan motorlarla başlayın diyoruz. Herkes diyor. Mantıken öyle yapın. Kolay gelsin abi. Eşekliğin manası yok babam. Basit şeyler. Şimdi sen de motor hangi lastik takacağını bilmiyorsun. Bununla başlayayım ya da MT7 ile başlayayım mı diye düşünüyorsun. Agam, başlama yani, gözünü sevdiğim. Hadi buna okeyim gene de. Çünkü çok saçma hareketleri yok, anladın mı? Bir motordan beklenecek hareketleri yapıyor. Yani şu an mesela biri aldın, gaz açarsan kayıyor. Evet, kaysın zaten. MT7 nasıl yapıyor? Şu an gaz aç 4'te bir anda bir zıplamalar başlıyor birader. Gerekli devre gelince teker yapar, kayar, mayar. Onlar başını derde sokacak şeyler. Bu onlara nazaran daha güvenli. Yaşı başı birazcık daha gelmiş insanlar için konuşalım. Evet, sürülür babam. Kendini, gözünü canından çıkartmayacağın şeyleri yapmıyor alet. Nasıl yanlıyor? Nasıl yanlıyor? Ama hani arkadaşlarda var bizim birazcık büyük motorlar. Ben de bunu alayım, bununla başlayayım, 7'ye bineyim ben diyorsan, yok abi gel MT25, MT7 al. Arkadaşların yanında ara sıra gezersin, yetişirsin. Çünkü eğer kendini tam olarak belli bir noktaya kadar geliştirmeden o motoru alırsan arkadaşlarına zaten yetişemeyeceğim. MT7'si var, süremiyor olacaklar, anladın mı? Bırak. Kendini yıpratmanın manası, kendini öldürmenin manası yok. Hayatta kalalım isterim. Hepimiz için. Hayatta kalalım abi. Her yerde zıvıtmanın, gaza gidip milleti özendirecek saçma şeyler yapmanın manası yok. Zaten ağzımız yüzümüz kayıyor gazlarken. Şimdi kontrol edemeyeceğimiz şeyleri düşünün. Bu şöyle bir şey, bununla ölmek. Zevk anında içine boşalmak da aynı şey. Anladın mı? İçine boşaldın, bununla da öldün. Kontrol etmen lazım. Bazı şeyleri kontrol etmen lazım. Yapmayacaksın. O noktada yapmayacaksın. İstediğin kadar mutlu ol, istediğin kadar anı yaşıyor ol. Tekrardan yapmak önemli. Sonuna gelirsen
üzülürsün. Çok güzel anlatmadım mı? Beğendin değil mi? O zaman videoda bir like at, abone ol. Kardeşin seni seviyor. Kardeşin Ford Trans. Woohoo! Hey! Merhaba abi. Kolay gelsin abi. Hadi bakalım. Gel abi gel. Dön abi. Ben olmasam adamın buradan gidilmez bir ya. Gidilir mi? Çok garip olmuş oğlum orası. Lan gene şaka makara olduk be. Hadi bakayım dostlarım. Teker yapmayı da öğrenmeye çalışmayın. Onun da vakti gelir. Sizi sevmekteyim. Siz de beni sevin, videomu beğenin. Oğlum bu niye böyle yapmıyor? Sen geç abi. Ben öyle yapayım. Arkamdan gelip beni ezme. Testing yapıyorum oğlum, tekere geliyorum motor diye. Çekme mekme var mı diye. Gerek furuş takımında gerek başka bir yerlerde. Fren testi. Okey ki. Şimdi ben bunu yapmazsam gece sızdıracak mı sızdırmayacak mı onu da bilmiyorum. He başlasan mesela motora bunu öğrenemezsin. Geçtik mi? Bir geri gelmekte zorlanıyor sanki, öyle bir durum var. Okey. Olmuş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.